Arkadaşlar merhaba, ben İlker. Bugün sizlerle işlerle alakalı bir videom olacak. İşçilerle nasıl para kasıyorum onu göstereceğim. İşçiler tabii belli başlı noktalarda çok işimize yarıyor. Notlardan ürünler toplayıp bunların işleyip satıyoruz veya kullanıyoruz veya lifecycle yapıyoruz ama bu biraz farklı bir yöntem. Hani kendim deneyimleyerek öğrendiğim bir yöntem. Nasıl? Şöyle. Şimdi öncelikle gösterelim. Merkez pazardan ürünleri göstereyim ilk önce. Birkaç video önce bunlardan bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi ben gümüş işlemeleri, bütün kostümleri üretiyorum burada. Yani balıkçılık, aşçılık, toplama, eğitmen, kimyager ve tüccar üretiyorum genelde aslında. Bunların üretimi gerçekten çok basit ve bunu işçiler yapıyor. Bakın hani kimya kostüm 192 tane olmuş. Hem çok hızlı üretiyorlar hem de üretim için kullanılan malzemeler gerçekten çok ucuz. Peki nasıl üretiliyor? İlk önce onu göstereyim. Ben Granada üretiyorum. Zaten bütün işlemlerimi Granada yapıyorum. Şurada bakın kostüm dikim atölyesi var. Buradan istediğimiz kostümü üretebiliyoruz. Gereksinimleri gerçekten çok kolay. Mesela aşçılık, pamuk kumaşı, toprak tozu ve karataş tozu. Karataş tozunu hiç saymayacağım bile. Hepsinden istiyor ve gerçekten çok kolay ulaşılabilen bir materyal. Pamuk kumaşı zaten tariften toplatabiliyorsunuz. Toprak tozunu da nodlardan topluyoruz. Aynı şekilde balıkçılık için keten heydelden toplanıyor. Zaman tozu nodlardan toplanıyor. Pamuk kumaşı yine söylemiştim yarık tozu nodlardan. Hepsinin malzemesi nodlardan geliyor. Biriktikçe buradan kostümlerimi üretiyorum. E, Buradaki ürettiğim kostümleri sonra ne yapıyorum? Peki bunlardan nasıl para kazanıyorum? Şimdi işçiler bunları ben grind atarken, large skill yaparken sürekli üretiyorlar. Ben de bunları artı basıyorum. Artı basma kısmı tabi biraz kumara giriyor. Orası ayrı ama işe şu açıdan bakacağız. Şimdi bir takı satın alıp veya takı düşürüp slotlardan artı bastığınız zaman bu takıyı yaktığınız zaman büyük bir para kaybediyorsunuz. Tabi geçerse de büyük bir para kazanıyorsunuz. Tabi bu kumar olan aslında bu. Burası neden çok da kumar değil? Şu yüzden bu kostümleri üreteceğimiz materyallere para vermiyoruz. Bunların hepsini nodlardan toplayabiliyoruz ve işçiler kendiliğinden üretiyor. Biz burada buna emek vermiyoruz, vakit ayırmıyoruz. Çok az vakit ayırıyoruz artı basarken o kadar. Peki nasıl artı basıyoruz? Şimdi ben basımla alakalı şöyle bir taktik göstereceğim sizlere. Hani bu sürekli olacak bir etkinlik olmadığı için anlatacağım durum. Bu video güncel olmayabilir. Tabi belli başlı etkinlikler geliyor. Oradan da FS elde edebiliyoruz. Bunlara basarken bize FS lazım. Artı 1'e basarken bize 12 FS yetiyor. Zaten 2 FS kitap görevlerinden verildiği için yani bize 10 FS lazım. 10 FS'yi de bu kara taşlarla elde ediyoruz. Bu basit. Artı 2'ye basarken de bize 30 FS lazım. 30 FS'yi nereden elde ediyoruz? Buradan. Sezon Kolekant. Etkinliği bayağıdır var. Her sezon geliyor. Geçen sezon da gelmişti ama sadece sezon çarlarında kullanılabiliyordu. Ama şu an normal hesaplarımızda da bu Kolekant'ı elde edebiliyoruz AFK balıkçılık yaparak. Bu Kolekant'ı daimi takas olan zamanın sindiği kara taşa dönüştürüyoruz. Fugar'a gidiyoruz. E'ye basıyoruz. Burada takas malzemelerimiz var. 50 tane verince 20 FS veriyormuş ama bizim şu an e, 20 FS'ye ihtiyacımız yok. Buradan ilk önce bunları bir zamana sindiği karataşa çevirdik. Çevirdikten sonra bakın bir sürü zamana sindiği karataşımız olduğu için artık FS'leri alabiliyoruz. Ve 150 tane zamana sindiği karataşa 30 tane 30 FS'yi alabiliyoruz. Ben 13 tane alacağım şimdi aldım hatta. Ne oldu? Şimdi bizim elimize benim daha önceden tabii biriktiklerim vardı elimde olanlar. 24 tane 20 FSM varmış. Buradan 30 FSM de geldi. 13 tane 22 FS de varmış daha önceden. 30 FS ile bu kostümleri artı 2'ye bastık. Artı 3'e 40 FS ile basıyoruz. Artı 3 de 150 M civarı ediyor kostümlerin tabii çeşitlerine göre değişiyor ama ortalaması 150 M. Artı 3'te 150 M kazanmış oluyoruz. Artı 4'e basarken bize 60, 70 ve 80 FS'ler lazım oluyor. Hani tabii 70 ideali bence bu arada. Hani 70'i 75 yapıp muazla ideal bir seviyede artı basabiliyoruz ve artı 4'ü bu arada 1.2T ve 1T arasında değişiyor fiyatları. Peki şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Acaba bu FS'leri kullanarak bunlara basmak mantıklı mı? Çünkü burada bayağı bir FS harcıyoruz. Bu FS'lerle başka bir şey yapabilir miyiz? Tabii şöyle bir şey var. Siz bu 40 FS'lerle takı da basabilirsiniz. Ama takı ben basıyordum daha önce. Hatta ara ara da basarım.
Takı yaktığınız zaman canınız çok yanacaktır. Yani şu an oyunda hani Hilal bile 100 civarı. Hilal yakmak bile sizi zarara sokuyor ki yani kullanacağımız bir takıya basmak istiyorsak artık kullanacağımız takı çeşitleri bayağı bir pahalanmış durum. Çünkü isabet seti istiyorsak uyanan takı, kolye seti takmamız gerek. İşte meşhur müzik, gün doğumu küpesi bunlar pahalı. Bunları basmak da bizi gerçekten işin tam olarak kumar noktasına sürüklüyor. Ama bu kostümlerden yaktığınız zaman sizi herhangi bir zarara sokmadığı için basmak gayet mantıklı bence. Yani FS'ler de artık yani tabi bundan birkaç sene önce 70 FS dediğimiz zaman çok değerli bir FS'ydi. Biz TET zırhları 70 FS ile basıyorduk TET'e. Hani 80, 70, 50'den başlardık hatta. Ama artık TET boss tier'in bir yani değeri de kalmadı, bir önemi de kalmadı. Zaten sezondan sizi TET set çıkartıyor. Pek bir anlamı yok. Ve bu FS'yi zaten kullanabileceğiniz güzel bir alan da yok. Yani siz 40 FS'yi ne yapacaksınız? Yani ancak takı basılabilir. Bunun dışında ne basacaksınız ki? Yani takı işin kumarı. Ama bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Nasıl? Hemen gösterelim. Şimdi benim merkez pazara girdiğimizde gördüğünüz gibi bayağı bir kostümüm oldu. Ben ara ara biriktirdiklerimi girip girip basıyorum. Bakın artı 4 gümüş işlemeli aşçı elbisesi 785 milyon silver. Artı 4 gümüş işlemeli eğitmen elbisesi 2 tane varmış. Bende 1.2 T. 2 tane var burada. Başka artı 4'üm varmış. Bakalım. Başka yok. Nasıl basıyoruz? Hemen o aşamaya geçeyim. Başka da yokmuş. Kimyagerlerle başlayayım. Çünkü artı 3 var. Artı 4'e de deneyeceğim buradan. Artı 2'leri de artı 3'e deneyeceğim. Envanterinize alıyorsunuz böyle 20-20. Tabii benim envanterime sığmayacağı için bir 30 tane alacağım ilk başta. Hemen açıyoruz kara ruhu. Yükseltmeye geldik. Bakın şimdi. Bir 73 buraya ayarlamıştım zaten. Bununla tete deniyorum. Hatta ilk de tete mi denesem? Evet bir tet deneyelim. Ee, Vardı sanırım artı 3 birkaç tane. Şimdi artı 3 5 tane varmış. Bir 5 tane deneyebilirim buradan. Umarım 5'e kalmaz tabii ama. Şimdi şöyle düşünün bir de 5 tanesinden bir tanesi geçse zaten kârdayım. Tanesi 140 hem T'ti bunun bir T. 5'i de yansa bile 10 taneden bir tane geçince nötrlüyor kısacası. 10 taneden bir tane geçirmemiz lazım. Başka var mı artı 3? Balıkçılık varmış ama balıkçılık elimde yok. Bir tane artı 3 aşçılık varmış. Bir de aşçılık basalım. 6 tane tet deneyeceğiz. Başka var mı? Başka yok. Tamam. Şimdi deneyelim bakalım. Yani genelde 6'da 7'de geçiyor. Hani şuradan bir tane alma ihtimalim çok yüksek. Bir bakalım hemen. 61 %20 bu arada tet oranı da hani kötü de değil. %20 yaktığımız şeyin de bir değeri yok açıkçası. Ben bunu işçilere öğrettirdim yani. Takılırken orada burada öğretti. Hemen erkek gibi basacağız tabii. Aha artı 4. İnanılmaz. Tek denemede geçti. Mis gibi artı 4. 890 emmiş tanesi. Koyduk cebimize bir tane. Şimdi hemen bir daha bakalım. 60 varmış burada. 60'ı bastım. Ben tabi buraya ayarlamıştım daha önce. Wax bunlara da eskiden muazdı sanırım ama şimdi wax karıştırıyorum. Wax olarak diyelim tabi 72 FS yaptım burada. Artı 4 bir tane daha basacağım. Aşçılığa bakalım kaç paraymış? 785 hem. Kimyager 890 hem. Kimyager basalım. Bu sefer animasyonu geçmeyeceğim. O kadar da değil diyelim. Ama gerçi hepsini yaksam bile şu an bir envanterin zaten kardayım. Yani bırakın nötrü kardayım bile. Yaktı bir tane daha. Bakın zaten fiyat belli. Yansa bile kârdayım. Rahat rahat basıyorum. Ki 10 taneden bir tane geçirdiğiniz zaman ancak nötrlü oluyorsunuz. Evet. Erkek gibi basmayınca geçmiyor. Erkek gibi basalım tekrardan. Bu da yandı. Bir daha deneyeceğim. Bu da yandı. Bir daha deneyeceğim. Yansa bile hiç sorun yok. Tamamdır. Bir tane geçirdik zaten. Bastığımız bütün yaktığımız bütün her şeyin parasını bir çok rahat çıkartıyor. Bir de şöyle düşünün. Yaktığımız şeyle bir bedel de ödemedik. Para da ödemedik. 890 hem koydum cebime. Günde bir T kassanız ayda 30 T yapıyor. Mis gibi para. BDO'yu bir maraton gibi düşündüğümüz zaman şimdi bu oyun bir maraton açıkçası. Yani siz eski oyunculara yetişmeye kalkarsanız hele ki grind atarak kendinizi çok hırpalarsınız ama böyle ufak tefek farklı yöntemlerle çok para kazanabiliyorsunuz. Bir tane daha artı 4'üm orada. İki tane de burada varmış 3. Bir tane burada var 4. Her birinin ortalama 9 demden saysam 3,5 T civarı para. Merkez Banklar Vergisi'ne de çık. 3,5 T para mis. Ki altyapım daha çok var. Şimdi ben bunları artı 1'e basacağım. Artı 2'ye basacağım. FS'leri zaten ücretsiz olarak balıkçılıkla elde ediyorum. Çünkü gördüğünüz gibi yani 30 FS'ye 150 tane zamanı için diye karataş verdim. Bunları ben hani sezon çarı açıp istesem slot dönsem döndüğüm slotlardan gelen zamanın sindiği karataş ile bile bu FS'yi alırım ama hani ona bile tamah etmiyorum.
Balıkçılığa bırakıyorum. Otomatik olarak AFK kule kantı kasıyor. Geliyorum buradan 30 FS'yi alıyorum. Bunları 30 FS ile artı 2'ye deniyorum. Birkaç tane de artı 2 basalım. Hani oranları görün en azından. Mesela şuradan bir 10 tane kimyager basalım. Ki bol bol var yani, yakınca da hiç üzülmüyorum. 177 tane kimyager olmuş. Bunu ben pazara doğrudan satsam ben 177 tanesi 1.4 M'den 2M 200 M rahat yapacak. Ve tamamen işçiler kastı bunu. Tamamen işçiler burada. Ben alet atölyeme tıkladım. Çatara çatır ürettiler. Bakın hatta ürettireyim, şu an boş duruyor bu. Boş durmasın. Burada bir tane işçim vardı benim. Bu arada işçi üretimi de şöyle. Şimdi onu da aktarayım. Bakın yaşam elbisesi yaparken işleme artı 3 diyor. Benim bir tane işlemeli yaşam elbisesi işlemeli işçim var. Bu işçiyle buradan kostüm ürettiğim zaman tek 30 dakikada üretiyormuş ya bir tanesini. Bana 4 tane veriyor. 30 dakikada üretiyor ama 4 tane kostüm üretiyor tekte. Yani burada çok hızlı da üretim yapıyorum. Bir işçi kullanarak dünya kadar kostüm üretiyorum. Gerçekten malzeme yetmemeye başladı. Ama balıkçılıktaki keten kumaş çok bol. O yetiyor. Bakalım neyimiz varmış. Şimdi yün kalmamış. Kimyager üretemeyeceğim. Zaten usta üretmiyorum. Çok gereksiz bence. Aşçılık da üretemiyorum. Balıkçılık üretebiliyorum. Balıkçılıktan başka üretebildiğim adam akıllı yok. Balıkçılıkla başlayalım. Hemen seçtim. 30 dakikada üretmeye başlıyor. 30 dakika üretecek ama bana 4 tane balıkçılık kostümü verecek. Burada depoma birikecek. Ben de bunları merkez pazara stoklayacağım. Sonra tanesini istiyorsam basarım, istiyorsam satarım. Gümüş işlemeli balıkçılık elbisesinin fiyatına bakalım bir de. Buradan görünecekse. Balık yazdık ama şimdi bir dünya balık çıkar buraya. Evet. Çıktı. Bakın 1M. Yani bu bile 1M. Ki bunun üretimi bana sıfır maliyet. Günde bundan 150-200 tane üretsem 200 M para yapıyor. Bundan bir önceki attığım videoda da biz tezgah üretiyorduk. Oradan da 400 M alıyorduk. Yani hiçbir şey, yani çok az emek vererek işçilerden gerçekten güzel para kazanabiliyoruz. Bunun üstüne çok iyi değinmek istiyorum. Benim bunun gibi birçok farklı yöntemim var. Ee, Bu balıkçılık kostümüyle basmış oluyoruz. Şimdi bir tane de artı 2'lerimiz varmış. Artı 3 denemek için herhalde envantere almıştım. Artı 3'e neyle deniyordum ben? 40'la. 40'ımız var. Hemen bir deneyelim 40'la. Listeyi değiştirelim tabii. 40 FS lazım bize. 39 şans yandı. Bakın şansa da kötü değil yani, 39. Bakın geçti bir tane. Tak 140 hem cepte koyduk. Bir tane daha 40 FS çıkar. Bastık yandı. Yanınca da üzülmüyorum hiç. Yani yanmasının da bir anlamı yok çünkü. Zaten alıyorum da o kadar da yanma yani sen. Heh, aldık. Bak bir tane daha 140 ama oldu 280 mis. İki tane daha geçirirsem bir saatlik grant para al 3. Bir tane daha geçirirsem saatlik grant parası çıkacak. Tabi ortalama saatlikten bahsediyorum. Yani slotlara gidip saatte bir alan arkadaşlar da vardır ama tabi bu kişiye göre değişir. Gear'a göre değişeceği için. 3 tane artı 3 oldu. Burada bakalım. Artı 2'miz varmış daha. 6 tane daha basacağız. 6 tane daha basalım hemen. Bakın artı 3'ün fiyatı da güzel bu arada. Yani artı 4'e basmaya da gerek kalmayabiliyor. Artı 3'ün fiyatı da gayet güzel. Ben sonuncuyu geçirdim mi ya? Geçirdikten sonra FS'ye basmadan bastım değil mi? Harika. Aynen. Hemen şunu basalım. Şunlardan basalım da. Artı 4'ü geçmez çünkü. 4 FS'de geçme ihtimali var mı? Boşu boşuna yakmışım. 10 tane daha alalım. Bol bol var zaten. İşçiler çatır çatır üretiyor. Bir de şöyle bir şey var. Tam geçti. Bir de şöyle bir şey var. Nasıl şöyle bir şey var? Buradaki FS'lerin istediği FS oranları da kötü değil yani. 40 FS o kadar da yüksek bir FS değil. Yani takı basılabilecek bir FS tabii ama geçti bakın. Oh 140 yap. Koydum cebime. Az sonra işine gücüme giderken balığa bırakacağım tekrar. Aha bir tane daha 140 hem daha koyduk. Oh mis gibi akıyor yani. Daha ne isteyelim? Bir tane daha. Mis. Mis. Gerçekten mis. Eskiden FS kasma durumu böyle değildi. Hani oyunda olmayan arkadaşlarım da biliyordur tabi. Şimdi FS kasmak için biz Reblatlar, Reblat'ı al bas bas. Bir de Reblat öyle bir geçer ki yani artı 15'ten sonra onu şuradaki taşlarla basıyorduk bir de. Bunların da masrafı ve geçiyor, sürekli geçiyor. Yani Reblat'a güvenilmez. Sürekli geçiyor, bizi zarara sokuyordu. Burada mis gibi basıyorsunuz. Şimdi bir tane daha alalım. Ne alalım? Tüccar basalım. Biz bayağıdır tüccar basmıyoruz. Şimdi ben bu kostümlerin bir de şöyle bir avantajı var. Attığım videolar sürekli life skill videoları atıyorum ya.
Tabii 40 FPS ile basamayacağım için bunu. Ben bir artı 3 denemem lazım tekrar. Attığım videolarda şöyle bir şey var. Hep life skill yapıyorum. Buradan kendi kostümünüzü de basabilirsiniz. Bakın kimya yapacaksınız. Kimya için agro olmanız lazım zaten. Buradan kostümünü üretip tete basın. İstiyorsanız satın, istiyorsanız kullanın. Verdiği bonuslar çok güzel. Balıkçılık için, işte eğitmen için, artı 4 eğitmen çok güzel fiyatı var bu arada. Çünkü bunu üretmek için savaş izi istiyor. Savaş izi pazarda pek yok. Ben döndüğüm slotlardan ve nodlardan biriktirip bunu üretiyorum. O yüzden değerli de yani. Bakın Teti 1.2T yani. Çok da değerli. Şimdi 44 FT ile ne basabilirim? Bir bakalım. Artı 2'den artı 3'e denemem lazım ama elimde artı 2 aşçılık varmış. Çok güzel. Hemen alalım aşçılık. Bence 2 tane de geçiririz. Tek de geçsin de tabii diğerlerini de atarız pazara. İşte bir daha alalım hemen. Yanlış yani. Yani böyle başında artı basarken tabii belli bir vakit harcıyoruz şu an ama bu da hani olsun o kadar da yani emek vermiyoruz. Bugün artı 300, 130 vermiş burada. Mis koydunca kaç tane artı 3 geçirdim ya? Şu an hani artı 4'ü saymıyorum. Bir tane artı 4 kimyager bastım. Hani artı 4 basmayacağınızı varsayalım. Siz sadece artı 3 basacaksınız. Bakın 6-7 tane 8 tane artı 3 geçirdim. Tanesi 130 M'den saysanız 800-900 M para. Yani kaç dakikamı aldı şurada gerçekten. Zaten FS'yi işçiler sezondan kasıyorum balıkçılıkla. Gece uyurken balık tutuyor, pat 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 topluyor. Geliyorum burada 2 dakika artı basıyorum yani. Şimdi bunu artı 1'e basarken 2 FS'li %36 veriyor. Tabi 10 FS lazım bize. Oyunda da eskiden oynayan arkadaşlarım biliyordur. Şimdi bir Reblat'la 10 FS kasıp kasıp basıyorduk ama artık ona öyle bir durum yok. Yükseltme oranı artışı var. Buradan artıya basıyoruz. Buradan hangi ne ile yükseltme oranı istiyorsak onu seçiyoruz. Mesela ben kara taşlarımı biriktiriyorum. Seçiyorum. Artı 10 FS için 12 tane kara taş istiyor. Basıyorum. Uygula diyorum. Qt artı 10'u veriyor. Artı 1'e %66 şansı. Deniyorum, yandı. Bir daha denedim, yandı. Normalde yanmaz hiç ama geçti, tamam, güzel. Bakın artı bir bastım. Ne gitti? 10 tane kara taş mı gitti? Gitsin yani. Nedir derdim yani. Bu kostümlerin üretimi ne kadar maliyetli ki bana? Hiç de değil. Gerçekten çok güzel bir yöntem bu. Hani oyunda bunu yapan var mı bilmiyorum. Pazarda var kostümler ama bunu böyle basıyorlar mı, satıyorlar mı, yoksa kendine basarken artıklarını mı satıyor, ne yapıyor anlamadım. Ama artı bile böyle basıyorsunuz. Bakın çok da güzel geçme oranı var. Mis gibi 10 FS hiçbir şey değil. 12 tane kara taş yani. Geri geliyor çöpe atıyorsunuzdur eminim kara taşı. Pazarda da zaten hırla var. Hiç sizi yoracak bir işlemde değil. Biliyorsunuz, şarkınızı açın buradan, tak 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 basın. Artı 1'e bu şekilde basıyorsunuz. Artı 2'ye basarken de zaten 30 FPS istiyordu. Bir tane de artı 2 basalım. Şu artı 2'yi yok, FS'yi bir sileyim şurada. Şansımıza geçmemeye başladı. Envanteri öğütüyor şu an. Tamam. Artı 1 de artı 2 basalım 30 FPS ile. Hani size görün istiyorum oranları tam olarak. Artı 2 42 FPS, 30 42 oran 32 FPS istiyor. Bastık, geçti direkt. Artı 3'e zaten 40 FPS istiyor. O da %39 oran veriyor. Artı 3'e de öyle deneyebilirsiniz. Bir 40 FS'yi takmak istemiyorum. Benim çok yükseltmenin artışında boş yerim yok. O yüzden onu kullanmasam da olur şimdilik. Bu şekilde bunu da göstermiş olayım. Gerçekten çok faydalı. Hani maliyetsiz bir şekilde para kasıyorsunuz gerçekten. Kesinlikle tavsiye ederim. Aslında artı 3 varmış elimde. Bir kimyager bir daha mı denesek? Deneyelim. Artı 3'ümüz varmış. Basmışız. Artı 4 kimyager bir tane daha deneyelim. 77 FS'yi taktım. Kaç tane yakmıştım? 6 tane basıp bir tane geçirmiştim. Şimdi 4 tane yaksam nötrleyeceğim. Bir tane yaktım. Bir tane daha yaktım. Bir tane daha yaktım. Çatır çatır da yakıyor ha. 140'ken bakın az da yakmıyor. Verdiğim para, buna para vermediğim için çok rahat basıyorum. Hepsini öğüttüm. 83 FPS oldu bu arada. Burada şöyle bir şey var. Artı 4'e basmak zorunda da değilsiniz. Yani bakın bana çok hani gerçekten havadan geldiği için bunlar. Değer vermiyorum, açık konuşayım. Çatır çutur basıyorum. Yani basmak zorunda da değilsiniz artı 3'e. O da tabii artı 4'te size kalmış. Basınca da bakın şu an ilk bastığım bir tane artı 4 vardı ya, kimyager. Muhtemelen onu nötrledim. Şu an bastıklarımla. Nötre gelebiliyor. O yüzden artı 4'e basmak zorunda da değilsiniz. Artı 3 olarak da satabilirsiniz bu kostümleri.
Burada tamamen tercih size kalmış ama ben artı 4'e basıyorum FSM oldukça. Yani biteye biriksin bunlar. Güzel para ediyorlar. Bunun dışında şimdi kostüm ürettiniz, aldınız, sattınız, bastınız. Başka ne üretebilirsiniz? Yani bir de ona girelim. Tabii burada otomatik açtım. Benim bir tane daha ürettiğim bir şey var. Onu da ara ara boş vakitlerimde, envanterim burada üretecek bir şey bulamadığım zaman alet atölyesinde hemen ona geçelim. Neredeymiş? Benim atölyem nerede? Alet atölyem herhalde şu an kapalı. Bir tane şuradan bulalım. Evet. Heh. Tamam, ben buradan bir de şunu üretiyorum. Altın olta. Nerede abi? Ha, o burada. Diş budak kereste. Bedava. Çelik demirden üretiliyor. Demir ve kömür. Bu da bedava. Altın külçeyi zaten altın nodları var. Altın toplanıyor. Altın nodunu altın külçeyi bir de şuradan elde edebilirsiniz. Bir videom var benim. Seyyah Cenneti'nde bir taş toplama videom var şu an YouTube'da. Oradan taş toplarken altın da geliyor. Oradan altın da elde edebiliyorsunuz. Yani bütün materyaller çok kolay. Altın olta üretiyorsunuz. 20 dakikada bir tane üretiliyor. Yani saatte 3 tane üretiyor. Bakalım merkez pazar fiyatı neymiş altın oltanın? 1 M civarıdır ortalama. 775 ve üreten insan çok belli. Bunun fiyatı ara ara dalgalanır böyle. 1 M'den satabilirsiniz. Bunun 700K'lardan da satabiliyorsunuz. Yani düşünün, bundan da günde 150-200 tane üretirseniz bu da 150-200'den para yapıyor ve bunun da maliyeti yok. Gerçekten o gördüğünüz materyalleri zaten muhtemelen nodlardan topluyorsunuzdur. En kötü ihtimal seyyah cennetinden taş toplarken bile altın külçe birikecek. Bunu da üretip bunu artı basılmıyor tabi satabilirsiniz. Bunu en iyi ne zaman satarım diyecek olursanız bazen etkinlikler geliyor, biliyorsunuz balık tutuyoruz. 500K'lık bir balık bir de 5 M'lik bir balık çıkıyor. NPC'ye satıyoruz. Yavruk muydu? Öyle bir şeydi balığın adı da. Ben yavruş diyordum ona. Onları da satıyorsunuz da o zaman işte bu profesyonel 500'leri kullanılabiliyor ama bu altın oltayı çok alıyorlar. Çünkü bunun balık yakalama oranı çok yüksek. Yani değerli balığı çok yüksek ihtimalle yakalıyor. AFK balıkçılar bırakıyor arkadaşlar. 100 dayanıklılığı var. O zaman bunu deli gibi satıyorsunuz. Ben o etkinlik olduğu zaman zaten etkinliklerde, balık etkinliklerinde bu bir M'ye tabana dayanır, siparişe düşer. Ben geliyorum buradan çat 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 hemen satıyorum binlerce. Dünya kadar da para buradan da kaldırabilirsiniz. Bunlar tamamen AFK yapılan işler. Zaman içerisinde size para kazandırıyor. Çarınızda tabi balıkçılıkla, ya life skill'lerle, grind'da da para kasabiliyorsunuz ama bir laf vardır tabi, ekonomistler söyler bunu genelde. Gece uyurken para kazanıyorsan o zaman gelecek vaat ediyorsun demektir. Çünkü bu oyunda life skill de yapsanız, grind da atsanız, takas da yapsanız, ne yaparsanız yapın, çok uzun süre yapmanız lazım ki ciğeranızı güzelleştirebilmeniz için. Ve bu sizi çok yoracaktır. Bu yorgunluğa düşmek istemiyorum diyorsanız böyle ufak tefek detayları kaçırmayın. Bunları kullanın. Gerçekten güzel para kazanıyorsunuz. Gerçekten hani AFK olarak dünya kadar para kazanıyorsunuz. Çok da işinize yarayacaktır. Bunun dışında anlatacağım bir şey kalmadı. FS'yi zaten nasıl sizlere gösteririm anlatacağımı. Etkinliklerden oradan buradan mesela Kara Ruhun macerasından sürekli FS'ye de girebilir. Ben buradan zarlarımı biriktiriyorum. Biriktiriyorum. Buradaki kartlarla birlikte çeviriyorum. Bayağı bir FF geliyor buraya. Onları çekiyorum buradan, hemen çat 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 kullanıyorum. Kostümlerine basıyorum o şekilde. Altın olta da üretiyorum. Başka da bir şey kalmadı herhalde. Ürettiğim başka materyal var mıydı? Aklıma getirmeye çalışıyorum bir yandan da. Aslında videoya başlamadan önce bayağı bir hazırlık yapmıştım. Hani ne anlatacağım, ne ürettiğim, neler üretiyordum ben eskiden diye. Buradaki zaten bu ileri zeka aletini anlatmıştım. Bir tane daha vardı. Evet, geldi aklıma. Şimdi örs. Bakın, örs pazara satılmıyor. Ama örsü niye üretebilirsiniz? Eminim videoyu izleyen arkadaşların arasında mutlaka kamp çadırı olmayan vardır. Ben seyyar cennetine toplama yapmaya gidiyorum ama benim kamp çadırım yok. Tamirat yapamıyorum. Kum tanesine geri dönmem gerekiyor. Dönmenize gerek yok. Nasıl? Bu örsten üretin. Bakın, bedava ya. Bildiğiniz bedava. Demir külçe, çinko külçe ve kara taş tozu. Bunlar bedava denilebilecek şeyler. Bunlardan üretin. Bu örs bir günlük. Bundan onlarca üretin. Depoya stoklayın. Bu örs ne işe yarıyor? Önerilenler de bende olmayacaktır ama sizde vardır. Burada bir kamp çadırı görevi var. Bunu buradan hangisi olduğunu çünkü bende yok yaptığım için. Sizde vardır o. Buradan kamp çadırı görevini yapın. Size ezik bir kamp çadırı veriyor. Yani içerisinde herhangi bir özelliği olmayan sadece bir çadır veriyor. O örsü de alıyorsunuz. Çadıra takıyorsunuz.
Artık siz de kamp çadırınız var gibi tamirat yapabiliyorsunuz. Mis gibi tamiratınızı da yaparsınız. Kamp çadırının avantajını yani bir nevi almış oluyorsunuz biraz. Örsün üretimi çok basit. Toplama yaptığınız yerlerde, tamirat yapamayacağınız yerlerde bu örsten de istifade edebilirsiniz. Bunu da ben kamp çadırım olmadığı zamanlarda üretiyordum ya da biliyorsunuz burada bir slot vardı nerede? Heh. Bu harabelerde bir Karatuka slotu vardır. Bunun içine giriyorsunuz, bir mağaraya gibi bir yere giriyorsunuz. Orada güçlü level, yüksek level slotlar var. Burayı tabi orada içeride tamirat yapabileceğiniz bir NPC yok. Ben kamp çadırım olmadığı zamanlarda örs üretiyordum tariften. Buradan kendi üstüme çekip burada tamiratımı yapıyordum. O da hani alternatif olarak bilginiz dahilinde olsun. Çünkü biliyorum kamp çadırı olmayan arkadaşlar da vardır. Oyunu yeni indiren olabilir veya herkesin ekonomik durumu kamp çadırı almaya yetmeyebilir. Buradan ben de böyle bir ara idare ediyordum öğrencilik yıllarımda. Siz de idare edebilirsiniz. Başka aklıma gelen bir şey var mı üreteceğim? Yok, bu kadar. Tabii anlatmış olduğum gibi bu işten belli başlı paralar kazanabiliyorsunuz. Bakın zaten videoda bile gördünüz. Bir tek çok rahat geçtim. Bir artı 4 bastım. 5-6 tane artı 3 bastım mı? Artı 3'leri yaktım herhalde. Bir tane bastım artı 4. Bir T civarı ediyor. Ve bana hiçbir zararı yok. Yaktığım şeyler de zarar vermiyor. Üretimi çok basit çünkü kostümlerin. Yani size kaçırmayın derim. Şu an pazarda da çok yok çünkü. Bakalım ne kadar varmış. Kimyager hiç yok. Bakın şuradan hemen satmaya kalksam 100 tanesi 150. Mis koysam anında gidiyor zaten. Asla da satmam ama. Basmadan satmıyorum. Bakın yani gümüş işlemeli eğitmeli bitisi pazarda bir tane var 1.3T. Bende kaç tane? 2 tane var 2.6T. Mis. Gerçekten mis gibi bir para yani. Artı bir toplama kostümleri zaten hep siparişli olur. Yani böyle attığınızdan gider. Çok değerli. Bununla toplama leveli kasılıyoruz. Çünkü toplama leveli olmadan, cap alamadan toplamadan para kazanmak zor oluyor. İlk önce level kasmak gerekiyor. Zaten o toplama leveliyle alakalı bir video daha atacağım. Gayet değerli bunlar. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bir de tam denk gelmişken söyleyeyim. Ben bir ara dizginsiz hızlanma öz iksiri üretiyordum sürekli. Eğer üretecek olan arkadaşlar varsa bunu üretmeyin derim artık. Çok karlı değil. Fiyatı son zamanlarda bayağı bir düştü. Ben 10 M'den satıyordum bunları hep. Şu an 8 M'lere geldi. O yüzden satmıyorum. Bir satmışlığım var burada 8 M'den 100 tane ama şu an satmıyorum. Çünkü çok düştü fiyatı biliyorsunuz. Etkinlikte meydan okuma etkinliğiyle sürekli bunlardan veriyor şu an oyun. Bizi de zarara sokuyor böyle. Ben de o yüzden satmıyorum, bekletiyorum. Onun yerine şu an hani iksir üreteceğim zaman Cinnet üretiyorum. O da işime yarıyor açıkçası. Bu da size tavsiyem olsun. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Bence bu taktikleri kesinlikle deneyin ama çünkü parası çok tatlı. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.